Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir ipimiz var. Bununla harika bir model başlayacağız. Alize Happy Baby. Şöyle göstereyim. 100 gram 330 metre uzunluğu olan bir ip kullanacağız şimdi. Renk numarası da 402 numara. Evet, ipimi tanıttıktan sonra kullanacağım şiş 3,5 numara. Bunlarla güzel, harika bir model başlayacağız birlikte. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi çıkardım. Şöyle ilmeklerimi çıkartayım. Bu model için 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle 3 model üzerinden anlatacağım. Şöyle ilmeklerimi sayayım hemen. 2, 4, 6. Bu bir model için. 2, 4, 6. Bu da bir model için. 2, 4, 6 da bir model için artı 4. Toplamda kaç ilmeğimiz var? Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek. 22 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. 2 ters ilmek örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 4 düz ilmek. 3 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters, 1 2 ilmek ters ördüm. 4 ilmek düz. 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Evet. Sıra başında 2 tersle başladığımız için sıra sonunda da 2 tersle bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Artı 4 dememizin maksatı bu arkadaşlar. 2 kenar ilmek, 2 de sıra sonunda koyacağımız ters ilmek. Toplamda 4 ilmek oluyor. Artı olarak ekleyeceğiniz. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğümüz gibi. 2 düz, 4 ters. 2 düz, 4 ters ilmek olarak örelim. İki düz, 4 ters. Sıra sonunda 2 düz ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6 sıra bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın şu anda 2 sırasını yaptım. 6 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Daha sonra 2 sırada farklı işlemimiz var. Üçüncü sıra ön yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi yapalım. 2 ters, 4 düz. 2 ters, 4 düz.
2 ters ilmek kenarda, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi yine aynı gördüğümüz gibi yaptık. 4. sıra arka yüzünde yine aynı ilmekleri gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğimle örmeden aldım. 2 düz. Bakın düz olan ilmeklerimi düz ördüm. 4 ters. 2 düz. 4 ters. 2 düz. 4 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4 sırayı tamamladım. 5. sıra şu anda ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 düz, 2 ters, 4 düz. 2 ters, 4 düz ilmek örerek sıra sonuna kadar devam edelim. 5. sıradayız. 5. sıra ön yüzündeyiz. Bu model lastik istemiyor. Zaten kendi lastik gibi bir model arkadaşlar. Direkt bu şekilde başlayabilirsiniz. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 4 ters. 4 ters ilmek ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 6. sıramızı da tamamlayalım. 7 ve 8'de farklı işlemimiz. Kenardaki 2 düzümü de ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. 6 sırayı tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğimizi örüyoruz önce. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek. Şu 4 düze geldiğimde 1 2 ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şöyle uzatarak aldım. Şişime bir kez doladım. Şöyle ipimi ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. Aynı işlemi bu 2 düze de yapıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde uzatarak aldım. Şişime bir kez doladım ipimi. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 2 ters ilmekleri örüyoruz arada. Onda başka farklı bir işlemimiz yok. 4 düze geldiğimizde ikinci düzün arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, uzatarak aldım. Bir ilmek doladım şu şekilde. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şişime bir kez doladım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Aradaki 2 ters ilmeğimizi örelim. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Şimdi son bu 4 düze geldik. İkinci düz ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde biraz uzatarak aldım. Şişime bir kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim.
Sıradaki ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir kez doladım şişime ipimi ve sıradaki ilmeğimi ikisini de düz örerek kestim. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. Kenarda 2 ters ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 8. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim düz olarak ördüm. Geldim bu üçlü gruplara, bakın ilmeklerimiz üçlü. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 tanesini, bakın ikisini bir aldım. Şu şekilde 2 ilmeği ikisini bir ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Diğer ilmeğimi de ters olarak ördüm. İlmek sayımız yine eski sayısına döndü. Şu üçlü ilmeğe geldim. Önce ikisini bir aldım, ters örerek kestim. Daha sonra diğer ilmeğimi de ters ördüm. Aradaki 2 düzümüzü örelim. Üçlü gruba geldiğimizde önce 2 ilmeği aldım, ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ilmeğimi de ters ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Önce 2 ilmeği şöyle alıyorum, ters örerek kesiyorum. Daha sonra tek kalan ilmeğimizi de ters örelim. Aradaki 2 düz. Önce ikili ilmeğimizi kestik. Şöyle, daha sonra tek olan ilmeğimizi ters olarak ördük. 2 ilmeğimi ters örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Tek olan ilmeğimi de ters olarak ördüm. Kenarda 2 düz ilmeğim var. Onları da ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 8. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Modelimiz böyle arkadaşlar. Yine arada 6 sıra şu şekilde yapacağız. 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz diye 6 sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Daha sonra şurada yaptığımız 7. ve 8. sırada yaptığımız işlemler yapılacak. Tabii ki şu ara boşluğunu siz artırabilirsiniz, eksik de yapabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Ben daha önce bir parça yapmıştım. Onu göstereyim size. Onda da yine 6 sıra boşluk bıraktım. Bakın ilerlemiş hali de böyle olacak arkadaşlar. Bunu beraber yaptık. Bir kez kurduk modeli. 8 sıradan oluşuyor modelimiz. İlmek sayımız 6 ve 6'nın katları artı 4. İlmek ekleyerek modelimizi kurabiliriz. Modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bunu da yine aynı ip, aynı numara şişle yaptım. Modelin yukarıdan şöyle görüntüsü de bu şekilde. Yakadan başlama da kullanırsanız. Evet. Gördüğünüz gibi harika bir model. Özellikle erkek örgülerinde kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir model. Rengi de tam ona uygun oldu. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler nelerde kullanacaksınız? Hangi ipleri kullanıyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni de buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.